Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir irmikli cevizli tatlı tarifi hazırladım. İç dolgusunda kullandığımız harika malzemeler sayesinde inanılmaz lezzetli, hafif bir tatlı. Dilerseniz nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, ve 1 çay bardağı yoğurt ekleyip öncelikle sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı irmik ekliyorum. Ve onun da büyük bir kısmını ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Unun kalan kısmını da ilave ettim. Toplamda bu tarif için 3,5-4 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Unu spatula ile toparladıktan sonra spatulayı çıkarıp elimle 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı yumuşacık. Daha fazla un ilavesi yapmıyoruz. Hamuru 1-2 dakika boyunca yoğurdum. Hemen bir parça alıp sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık ama ele yapışmayan bir kıvamı var. Hemen tatlımın şekil verme aşamasına geçiyorum. Öncelikle 3 parça hamurumu beze haline getirip masanın üzerine alıyorum. Ve kalan hamurumun da ortasını açıp 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı dolu olacak şekilde tarçın ekliyorum. Tarçını kesinlikle tepeleme olacak şekilde kullanın, inanılmaz lezzet veriyor. Cevizi ve tarçını da ekledikten sonra hamurla özleşene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun rengi bu şekilde olmalı. Bu hamurumu da eşit olacak şekilde 3 parçaya ayırıyorum. Bu bizim tatlımızın iç dolgusunu oluşturacak. Sade olan birinci hamurumu öncelikle rulo haline getiriyorum. Daha sonra da kenarını köşesini düzelterek enini genişletiyorum. Sade hamurumu büyüttükten sonra iç dolgusu olarak kullanacağım hamuru rulo haline getirip sade olan hamurun boyutunda büyütüyorum. Hazırlamış olduğum tarçınlı hamurumu da sade hamurumun orta kısmına yerleştiriyorum. Ve kenar kısımlarından güzelce kapatıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hamurun kenar kısımlarını güzelce kapattıktan sonra her tarafını eşit şekilde düzeltiyorum. Ve dış mantolaması için irmik kullanıyorum. Hamurun üzerine irmik serpiştirdikten sonra dış mantosu için irmiğin üzerinde çeviriyorum ki her tarafına yapışsın.
Hamurumu irmiğin içerisine buladıktan sonra üzerine hafifçe bastırarak inceltiyorum. Daha sonra da bir bıçak yardımıyla çizikler atıp son çizgide kesiyorum. Tatlınızın büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz lokmalık, isterseniz büyük şekilde yapabilirsiniz. Benim yapmış olduğum ebatta 2-3 lokma oluyor. Gördüğünüz gibi 3 çizgi atıyorum ve dördüncüde de kesiyorum. Hazırlamış olduğum irmikli cevizli tatlımı hemen borcamın içerisine yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum hamurları borcama yerleştirdikten sonra kalan bezelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapması oldukça kolay ve pratik. Ve inanılmaz lezzetli, emin olun içerisinde kullandığımız malzemeler sayesinde muhteşem bir tadı oluyor. Hemen ikinci hamurumu da sizler için hızlı hızlı hazırlayarak gösteriyorum. İki hamurun da büyüklüğünü eşitledikten sonra güzelce kapatıyorum. Ve dış mantolaması için irmiğe buluyorum. Hamurun her tarafını irmiğe buladıktan sonra üzerine hafifçe bastırıp inceltiyorum. Ve bir bıçak yardımıyla üzerine 3 çizgi çekiyorum ve 4. çizikte kesiyorum. Hazırlamış olduğum son hamurlarımı da borcamın içerisine yerleştiriyorum. İrmikli cevizli tatlılarımız hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Tatlımızın şerbeti için tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve 1 çay kaşığına yakın limon suyu sıkıyorum. Ve malzemeleri karıştırıp ocakta kaynamaya alıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp kenara alabiliriz. Tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pembeleştiler. Bu kadar kızarması bizim için yeterli. Birbirine yapışmış olan tatlılarımın arasını açıyorum ki şerbetimiz rahat bir şekilde dağılsın. Tatlılarımın sıcağı çıkmadan hemen ılımış olan şerbetini veriyorum. Tatlımızın şerbetinin tamamını verdim. Üzerini kapatıp şerbetini çekene kadar dinlendiriyorum. Tatlımız yarım saat içerisinde şerbetini çekti. Ben daha sonra da 1 saat daha dinlendirdim. Hemen sunum tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu. İç dokusunu ve kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çayın yanında gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim ki sizler de denediğiniz zaman vazgeçemeyeceksinizdir. İç dolgusunda kullandığımız ceviz ve tarçının verdiği lezzet inanılmaz güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.